Yok etmek için var olmuş istilacı bir tür. Yaşama hiçbir saygıları yok. Birbirlerine bile düşmanlar. Doğaya tamamen aykırılar. Konfor ararken tanrılardan intikam mı alıyorlar? Belki de fiziksel olarak zayıf oldukları için. Belki de tanrıcılık oynuyorlar. Yarattıkları her soyut değer için. Biliyorum, evrimsel ve biyolojik açıdan doğanın bir yaratığıyız. Fakat merak ediyorum, doğa neden kendini yok etme düğmesine bastı? Ya da insan neden böyle evrildi? Bir mantık aramak gerçekçi mi? Yoksa bilinçli bir gücün hatası mıyız? Doğa her şeydir. Bu gezegenin doğası, güçlü olanın hayatta kaldığı, avcıların ve avların her birinin kendine has özelliklerinin olduğu bir süper kahraman evrenine benzer. Biz zeki hayvanlar evrimsel süreçte kazandığımız özellikleri kötüye kullanıyoruz. Ve ben merkezli bir düzen kurarak yaşama da doğaya da saygı duymuyoruz. Ekolojik dengeyi bozduk. Rant için canlıları acımasızca katlettik ve yerlerinden ettik. Zorunda olmadığı halde öldüren tek tür olduk ve bu gezegenin tanrıları olmaya çalıştık. Gözden kaçırdığımız şey ise her gün bu gezegenin yok olma sürecini hızlandırdığımızdı. Genlerle oynadık, hayvanları sömürdük, ormanları yok ettik ve gezegenimiz uzun vadede Mars'a benzemeye başlayacak. Bu kıyameti ise otoriteler ve tüccarlar kendi çıkarları uğruna getirecek. Tanrı kavramını varsayımsal olarak kullanıyorum. Herkesin inancı kendinedir. Ve ben kişi neye inanırsa inansın inanca değil inanana saygı duyan biriyim. Bu açıklamayı yaptığıma göre devam edebilirim. Doğa mekaniklerini incelediğim zaman ben burada bir mücadele, bir döngü, bir akış görüyorum. Eğer bu yaratılmış bir şeyse yaratanların istediğinin hayatın değerini kavramak olduğunu gözlemliyorum. Biz bu sistemin dışına çıktık ve kendi yarattığımız sistem ise uydurup kutsallaştırdığımız değerleri yaşamdan daha değerli olduğu yanılgısını bize pompalıyor. Altın gibi işlevi az olan ama nadir bulunduğu için değerli kabul edilen metallerin gerçekten kutsal olan canlılardan daha değerli görülerek savaşlara, doğa katliamlarına sebep olması bunun sadece bir örneği. Eğer bizden bir şey isteyen, bizi bir amaç için yaratan birileri varsa emin olun istedikleri şey bizim uydurduğumuz tüm değerlerin, tüm sınırların, tüm kanunların ve insan merkezli etik anlayışının tam tersidir. İnancın ne olursa olsun burada ömrümüz sınırlı ve her canlının belirli bir yaşam süresi var. Bir canlı hayatını kaybettiği anda onun hikayesi biter. Onunla ne kadar bağ kurduğun ya da onun ne kadar iyi, faydalı bir varlık olduğu artık önemsizdir. Arkasından ne konuşulduğunun bir önemi kalmaz. Çünkü onun için bitmiştir. Bu herkes için geçerli. Bu vakti ne için harcamak istiyorsun? Sahte değerlerle sahte bir hayat mı? Yoksa kendini geliştirdiğin ve doğanın mekaniklerini anlamaya çalıştığın tatmin edici bir hayat mı? Cevap ne olursa olsun bu dünya sadece insanların değil. Biraz empati yap ve canlıların seçme şansını elinden alan bu sisteme dur de. İnsanın etik anlayışı hep ben merkezci olmuştur. Kendini özel zanneder. İnançlarında bile her şey benim için yaratılmış düşüncesi hakimdir. Kendi uydurduğu soyut değerleri koruyup daha çok canlının değil, daha çok insanın çıkarına göre uydurduğu tek taraflı bir adalet anlayışı vardır. Beslenmek için gelen bir sineği öldürürken çok rahattır. Çünkü insan için geçici bir süre kaşınmak yerine kendi etik anlayışına göre kabul edilebilir bir cinayet daha çekicidir. Keyif için avcılık yapar ve bu spor olur. Korktukları için zarar verirler ya da öldürürler ve bu refleks olur. İnsanı insan yapan özelliklerden biri de empatidir. Ama kendisinden küçük canlıları aşağı görmesiyle tanrı kompleksi birleşince insan yeryüzündeki en tehlikeli ve tek sadist yırtıcı haline gelir. Kendine gel ve yaşamın o uydurma değerlerinden çok daha kıymetli olduğunu fark et. Yoksa artık çok geç olacak. Ben Mert Tamtürk. Yaşamın kutsallığını savunuyorum.